Alparslan'ın Kafkasya ve Doğu Anadolu hudutlarında yaptığı 2 seferden de dönüşü Anadolu fetih ve akınlarının duraksamasına sebep olmadı. Aksine bir yandan devamlı göçler, öte yandan ayaklanmalara katılan Türkmenlerin Anadolu'ya kaçmaları bu ülkede Türk kesafetini artırmaya ve fetihleri genişletmeye sebep oluyordu. Alparslan'ın komutanlarının hızla Doğu Roma topraklarına girmesi, Doğu Roma İmparatorluğu için Hane'nin fethinden sonra en büyük tehdit olmuştu. Rumlar, bugüne kadar iyi müdafaa edilemeyen ve gittikçe tehlikeye düşen Anadolu'yu kurtarmak için Roman Diyojen gibi kudretli bir komutanı imparatorluk makamına çıkardılar. Uzun zamandan beri sefere çıkmamış Rum imparatorlarına mukabil Diyojen, Makedonya ve Bulgaristan askerlerini, Uz, Frank ve Varang ücretlilerini de ordusuna alarak 1069 baharında Selçuklu komutanlarından Afşin Bey'in kuşatmakta olduğu Antakya istikametinde harekete geçti. Rum ordusu Kayseri'ye doğru ilerledikçe Türkmenler de geri çekiliyordu. Nihayet Diyojen Kayseri'ye varınca Oğuzların Niksar'ı ele geçirdiğini öğrendi. Bu sebeple yolunu Sivas'a doğru değiştirdi. Türkmenler çevrilmek tehlikesiyle karşılaşmamak için mallarını bırakarak kaçmaya başladılar. Fakat arkalarından yetişen imparator bir miktar Türkmeni esir alırken birçok Türkmeni de öldürdü. Alparslan'ın komutanlarından Has İnal, Malatya önlerinde karargah kurarak imparatoru burada karşılamak istedi. Ancak imparator düşmek üzere olan Antakya şehrine öncelik vererek Antakya şehrine yöneldi. Bu sırada Antakya kuşatmasında bulunan Afşin Bey, imparatorun üzerine geldiğini öğrenince kuşatmayı kaldırıp Azerbaycan'a hareket etti. Böylece Antakya'yı kurtaran Diyojen buradan Münbit şehrine hareket etti. Şehri kuşatıp şiddetli bir muhasaradan sonra burayı tekrar ele geçirmeye muvaffak oldu. Buradaki Müslüman halkın bir kısmını esir alırken bir kısmını da kılıçtan geçirerek köylerini yaktı. Doğu Roma ordusu böylece Şii Fatimilerin elindeki Halep'e yaklaşmış, Halep emiri Mahmud ve oğlu Harun ricat ederek şehri terk etmişti. Halep'te büyük bir korku hüküm sürüyordu. Fakat imparatorun ordusu burada şiddetli bir açlığa maruz kaldı. Zira o sırada Mısır'da müthiş bir kıtlık hüküm sürmekteydi. Suriye'yi de saran bu kıtlık yüzünden imparatorun ordusu yiyecek temininde büyük güçlük yaşamıştı. Bu sırada Afşin Bey komutasındaki Türkmenler imparatorun Suriye'de olmasını fırsat bilerek Anadolu'ya ilerlemiş ve Amuriye şehrini fethetmişlerdi. Bu haberi alan ve büyük bir teessüre kapılan imparator artık daha fazla burada kalamayarak başkentine dönme kararı aldı. Fakat dönüşünde de ordusunu Anadolu'da Türkmenlere karşı koymaları için dağıttı. Bu arada Afşin Bey de Amuriye şehrinin fethinden sonra sayısız esir ve ganimet ile geri çekilmişti. İmparator İstanbul'a hareket edince ordunun tevziği ve perişanlığı dolayısıyla Afşin Bey üzerine yürümeye kudret bulamadı. Ancak yine de imparator Anadolu'yu kurtaracağına inanıyor ve kendisini kuvvetli hissediyordu. Artık bu geri dönülemez bir yoldu. Ne Romalılar Anadolu'yu terk edebilirdi ne de Türklerin geri dönmesine ve başka bir yurt bulmasına imkan vardı. Dolayısıyla Anadolu için her iki tarafta var gücüyle mücadele etmeliydi. Bu arada Karahanlıların taht kavgası neticelenmiş ve tahtı Sultan Alparslan'ın damadı olan Şemsül Mülk Nasır Han ele geçirmişti.
Damadının Karahanlı tahtına oturmasından dolayı Sultan Alparslan, Karahanlılar üzerine sefer yapmaktan vazgeçerek Rey şehrine döndü. Sultan Alparslan'ın ilk hedefini Doğu Roma değil Şii Fatımileri teşkil ediyor, Anadolu'dan eskiden İslam'a ait ve şimdi Roma'nın elinde bulunan bölgeleri fethetmeyi kafi görüyordu. Büyük Selçuklu Devleti gün geçtikçe gücüne güç katarken Şii Fatimi Devleti'nde ise iç çekişmeler yüzünden buhranlı bir dönem yaşanıyordu. 8. Fatimi halifesi Mustansir dönemi askeri unsurlar arasındaki siyasi kavgalara sahne olmaktaydı. Bunlara ilaveten orduda görevli olan Türk, Berberi ve Sudanlı unsurların çekişmeleri ve kıtlık dolayısıyla Mısır'da ekonomik kriz yaşanması bu olumsuz ortamı giderek alevlendirmekteydi. Bu itibarla küçük iktidar sahipleri tarafından tehdit edilen Fatımiler yükselmekte olan Selçuklulara karşı koyacak halde değillerdi. Bu hassas durum Halep emiri Mahmud el-Mirdasi'yi siyaset gereği Selçuklulara yaklaştırmıştı. Çünkü o Büyük Selçuklu Devleti'ne tabi olmanın kendi çıkarları açısından son derece gerekli olduğu düşüncesindeydi. Doğu Roma İmparatoru Diyojen Halep şehrine yaklaştığı zaman Şii Fatimi Devleti Halep'i korumak için bir girişimde bulunamamıştı. Eğer Selçuklu tabiyetine girilirse Doğu Roma İmparatorluğu'nun saldırılarından da korunmuş olacağını düşünmekteydi. Bu amaçla Emir Mahmud, Abbasi halifesine elçi göndererek Halep'te bundan böyle Şii hutbesi okunmasını yasakladığını, hutbenin Sultan Alparslan ve Halife el-Kaim adına okunacağını bildirdi. Böylece Halep'te Mısır Fatimi halifesi Mustansir adına okunan Şii hutbe kaldırılarak yerine Abbasi halifeliği adına Sünni hutbesi okundu. Bu şekilde Halep Mirdasoğulları Emirliği de Büyük Selçuklu tabiyetini tanımış oldu. Bu sıralarda Şii Fatimi Devleti'nde vezirlik makamında bulunan Nasirüddevle bin Hamdan bulunduğu mevkiyi sağlamlaştırmış ve halife üzerinde de etkili olmaya başlamıştı. Rakipleri Bedrül Cemal ve İldeniz gibi komutanları bertaraf ettikten sonra Mısır yönetimini tamamen eline geçirmek ve Şii halife Mustansir'i devirip yerine geçmek için harekete geçti. Bu amaçla Sultan Alparslan'a elçi göndererek ordusuyla birlikte Mısır'a gelmesini, Mısır'ı kendisine teslim edeceğini ve Şii hutbeyi kaldırıp yerine Sünni hutbe okutacağını bildirerek Sultan Alparslan'ı Mısır'a davet etti. Bu davet Selçukluların arayıp da bulamadıkları fırsatlardan birisiydi. Çünkü Sultan Alparslan'ın en büyük hedefi Şii Fatimi Devleti'ne son verip İslam dünyasında ehli sünneti hakim kılarak siyasi ve manevi bütünlüğü sağlamaktı. Bu amaçla vakit kaybetmeksizin hazırlıklara başladı. Komutanlarından Uvakoğlu Emir Atsız'ın emrine 50.000 kişilik ordu vererek onu Suriye bölgesini ve Kudüs'ü fethederek Mısır'a giden yolu açmakla görevlendirdi. Emir Atsız Suriye'yi fethetmek için yola çıkarken Sultan Alparslan da yaklaşık 50.000 kişilik ordusunu toplayarak 1070 Temmuz'unda payitahttan Azerbaycan'a hareket etti. Azerbaycan üzerinden Anadolu'ya giren Sultan Alparslan, daha önce amcası Tuğrul Bey tarafından kuşatılan fakat bir türlü ele geçirilemeyen Malazgirt Kalesi'ni kuşattı ve burayı fethetti. Ardından Erciş'te Selçuklu hakimiyetine girdi. İmparator Diyojen'in geçen sene eline geçirdiği Münbiç şehri de Selçuklu komutanları tarafından tekrar fethedilmişti. Sultan Alparslan, komutanlarından Afşin'i Anadolu fetihlerine devam etmesi ve buradan gelecek tehlikeleri bertaraf etmesi için görevlendirerek Mısır seferi için Anadolu'dan Suriye'ye hareket etti. Bu sırada Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul, Selçuklu Sultanı Alparslan'ın büyük bir orduyla Anadolu'ya girdiği, Malazgirt, Erciş ve Münbiç'in ele geçirildiği haberleriyle çalkalanıyordu. İmparator Roman Diyojen bu haberler üzerine dehşete kapıldı. Ancak o Anadolu seferi için zaten bir senedir hazırlık yapmakta olduğundan kısmen hazır sayılırdı. Orduların
en kısa sürede Üsküdar'da toplanmasını emretti. Bu arada Sultan Alparslan'ın Suriye'yi fethetmesi için görevlendirdiği komutan Harezmli Adsız, Filistin, Remle ve Kudüs'ü fethederek bu bölgelerdeki Şii hakimiyetine son vermişti. Böylece hem sultanın Mısır seferi için yol güvenliğini sağlamış ve hem de buralarda Selçuklu hakimiyetini tesis etmişti. Adsız bu sefer sırasında Dimaşk'ı da kuşatmış ancak burayı ele geçirememişti. Sultan Alparslan ordularını toparlamak için Nisan 1071'de Sultan Tepesi üzerinde ordugah kurdu. Yavuz Sultan Selim de Mısır seferine çıkarken ordugahını bu tepe üzerinde kurduğundan burası Sultan Tepesi adıyla anılmıştı. Aynı kudret ve imana sahip iki Türk sultanı burada da birleşmişti. Sultan Alparslan burada Mısır seferi için hazırlıklarını tamamlarken Mekke emiri Ebu Haşim sultana elçi göndermiş ve Mekke'de Şii ezan ve Şii hutbesi okunmasını yasakladığını, artık hutbenin Abbasi halifesi Kaim bi Emrillah ve Selçuklu Sultanı Alparslan adına okunacağını bildirmişti. Gelen bu habere çok sevinen Sultan Alparslan, Mekke emiri Ebu Haşim'e 30.000 dinar altın ve yıllık 10.000 dinar verilmesini emretti. Ve eğer Medine emiri El-Mühenna da aynı şekilde hareket ederse ona da 20.000 dinar verir ve her sene için 5.000 dinar tahsisat bağlarım dedi. Bunun üzerine Selçuklular sayesinde Şii baskısından kurtulan Medine emiri de aynı şekilde Şii ezan ve hutbeyi kaldırarak Sünni ezanı ve hutbesi okuttu. Böylelikle yaklaşık 100 yıldır Şiilik ile idare edilen kutsal topraklarda yeniden ehli sünnet hakim olmuştu. Sultan Alparslan nihayet hazırlıklarını tamam edip önce Adsız'ın alamadığı Dimaşk'ı almak ve oradan da Mısır üzerine yürüyüp Fatimi devletine son vermek için harekete geçti. Fakat tam bu sıradaydı ki İmparator Roman Diyojen Sultan Alparslan'a bir elçiyle mektup gönderdi. Mektubunda Alparslan'dan Malazgirt, Erciş ve Münbiç şehirlerini Doğu Roma'ya iade etmesini istiyor, aksi takdirde büyük bir ordu ile Selçuklu üzerine hareket edeceğini bildiriyordu. Bu mektup üzerine gazaba gelen Alparslan, elçiyi sert bir cevap ile geri gönderdi. Sultan Alparslan için elçinin gelişi Rumların taarruz edemeyecekleri kanaatini uyandırıyordu. Fakat ardından Sultan Alparslan'a Selçuklu komutanlarından da mektuplar gelmeye başladı. Bu mektuplarda İmparator Diyojen'in sayısız bir ordu ile Erzurum'a doğru ilerlemekte olduğu yazıyordu. Gelen bu haberler sultanı telaşlandırdı. Bunun üzerine Sultan Alparslan yalnızca hassa askerlerini yanına alarak yaklaşık 15.000 kişilik bir orduyla Suriye ve Mısır yolundan dönmek zorunda kaldı. Ordusunun çoğunu Suriye'de bırakan sultan, orduyu Halep emiri Mahmud ve Harezmli Adsız'ın emrine vererek yokluğunda Dimaşk şehrinin fethedilmesini emretti. Alparslan'ın bu süratli ve telaşlı dönüşüne şahit olan Doğu Roma elçisi bu hali imparatora bir müjde haberi olarak ulaştırdı. Sultan Alparslan Musul istikametinde ilerlerken Afşin Bey de askerleriyle imparatorun önünden geri çekilerek Malazgirt'e dönüyordu. Afşin Bey ve askerleri Malazgirt'te Sultan Alparslan ile buluşmak için beklerken Sultan Alparslan hanımını ve ağırlıklarını Nizamül Mülk'le birlikte Hemedan'a göndermiş ve eğer şehit olursa yerine oğlu Melikşah'ın tahta çıkmasını vasiyet etmişti. Halife Kaim bi Emrillah gelen haberler üzerine Cihad-ı Ekber ilan ederek bütün Müslümanları
Selçuklu ordusuna katılmaya ve onun için dua etmeye davet etmişti. Rum İmparatorunun tarihin gördüğü en kalabalık orduyla ilerlemekte olduğu söylentileri halk arasında dilden dile yayılırken Mervani emiri Nizamüddin'e ait askerler ile mahalli gönüllülerden mürekkep 10.000 kişilik bir Müslüman ve Kürt askeri de Sultan Alparslan'ın emrine girdi. Zira İmparator Roman Diyojen yalnızca topraklarını geri almak için değil, bütün İslam memleketlerini ayakları altında çiğnemek için geliyordu.